Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Selamünaleyküm değerli dostlarım. Sıla yoluna çıkacak gurbetçiler için çok önemli bir uyarı var. 2026 yılı için yapılan yeni bir araştırmada Avrupa'da radarların en yoğun olduğu ülkeler ve radarların özellikle kurulduğu bölgeler açıklandı. Yani sadece ülkeleri değil, o ülkelerde radarların en çok hangi yollarda olduğunu da artık biliyoruz. Sıla yoluna çıkmadan önce bunları bilmek gerçekten çok önemli. En çok radar olan ülkeler, araştırmaya göre Sıla yolu güzergahında radarın en yoğun olduğu ülkeler şunlar: Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Macaristan, Romanya, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve görüyorsunuz ki yani bütün ülkelerde var değerli dostlarım. Yani Türkiye'ye arabayla giderken geçtiğimiz neredeyse bütün ülkelerde radar sistemi ciddi şekilde arttırılmış durumda. Eskiden bazı ülkelerde radar azdı ama artık neredeyse her ülkede akıllı radar sistemleri var. Hem de akıllı. Almanya ve Avusturya, özellikle Almanya'da radarlar en çok şu noktalarda kuruluyor: şehir girişleri, yol çalışmaları, hız sınırının düşürüldüğü otoyol bölümleri. Birçok gurbetçi otoyolda hız sınırı yok sanıyor ama birçok yerde 120, 100 hatta 80 kilometre sınırları var. Biliyorsunuz, bilhassa tünellere yaklaştığınız zaman oralarda çok dikkat edin. Avusturya'da ise başka bir sistem var: seksiyon kontrol. Bu sistem özellikle tünellerde, dağ geçişlerinde, uzun otoyol tünellerinde ortalama hız ölçüyor. Yani uzun bir tünele girdin mi orada senin ortalama hızını da ölçüyor. Dikkat yani. Slovenya ve Hırvatistan. Slovenya küçük bir ülke ama radar çok ama çok. Özellikle dikkat edilmesi gereken yerler. Bakın, Slovenya'da burada dikkat edeceksiniz. Ljubljana çevre yolu, orada çok dikkat, yeni radarlar var. Maribor Avusturya sınırı hattı, Koper Ljubljana otoyolu. Buralarda dikkat. Hırvatistan'da değerli dostlarım, Hırvatistan'da ise radarlar en çok şu bölgelerde görülüyor: Zagreb çevre yolu, yeni montajlandı. A3 Zagreb Sırbistan otoyolu, A2 Zagreb Slovenya otoyolu. Yaz aylarında turist yoğunluğu olduğu için kontroller tabii ki daha da artıyor. O ufak radarlar var ya, yol kenarlarına koyuyorlar. Onları da artık bu sene için koyacaklar kenarlara. Öyle de hız sınırımızı ölçecekler. Dikkat, gerçekten dikkat. Şimdi değerli dostlarım, eğer unuttuysanız nerede nasıl, video açıklamasına da tekrar radarların nerede olduğunu size teker teker not edeceğim. Video açıklamasından da, yani bu videonun altından da bakabilirsiniz nerede olduklarını. Gelelim Macaristan'a. Macaristan'da çok gelişmiş bir sistem var. Adı Veda Radar Sistemi. Bu sistem sadece hız ölçmüyor. Aynı zamanda emniyet kemeri kontrolü, telefon kullanımı, araç plakası, yani araç plakası derken arabanın tüfü müfü var mı, bunların hepsini kontrol ediyor. Hepsini aynı anda kontrol edebiliyor. En yoğun radar bölgeleri ise Macaristan'da dikkat, Budapeşte çevresi, yani çevre yollarına genelde dikkat. M1 otoyolu, M5 otoyolu. Buralarda radarlar montajlandı, bizi bekliyorlar. Romanya. Bu sene Romanya'dan da çok gidecek dostlarımız var. Yorumlarda bana yazıyorlar: abi biz bu sene Romanya'dan düşünüyoruz. Romanya'da radar kontrolleri özellikle şehirler arası yollarda çok. Dikkat edilmesi gereken bölgeler. Dostlarım, biliyorsunuz Romanya'da pek otoban yok. Onun için bakın buralarda dikkat edin. Arad-Timișoara yolu, Sibiu-Pitești hattı, Bükreşt çevre yolu, A1, A2 ve A3 otoyolları, DN1 Puești Saftica yolu. Buralarda dikkat. Karpat Dağları geçişlerinde de radar sık kuruluyor. Burada da o ufak radarları günlük artık birkaç saat için yol kenarına koyup bizi bekleyecekler. Hoş geldiniz diyerek. Sırbistan, gelelim Sırbistan'a. Sırbistan'da ise son yıllarda süper radar sistemi kuruldu. Bunun videosunu yaptım. Bu radarlar hız takip mesafesi, şerit ihlali, telefon konuşması, önde kemer takılı mı değil mi, arka koltukları kontrol ediyor, kemer takılı değil mi? Bunun da uzun videosunu yaptım. Oradan da detaylı bilgileri alabilirsiniz.
Yani yanlış yerde şerit değiştirdiğiniz zaman onu bile sisteme alıyor. Sizi hiçbir yerde durdurmasalar bile dostlarım evinize ceza gelebilir. Dikkat! Radarların en çok görüldüğü yerler. Otoyol gişeleri sonrası, şehir girişleri, uzun düz otoyol bölümleri, tünel girişleri, tünel çıkışları dostlarım, bunlara dikkat ve çevre yolları. Kuzey Makedonya. Kuzey Makedonya'da yeni bir sistem devreye girdi. Adı Güvenli Şehir Sistemi. Bilmiyorum, artık Makedonya'dan da gidip gelen dostlarımız var. Bu sistem özellikle bu bölgelerde aktif. Üsküp-Skopje. Kumanova-Üsküp yolu, Tetovo-Kalkandelen, Veles-Gevgelya hattı. Yani gurbetçilerin kullandığı Koridor 8 ve Koridor 10 yolları tamamen kameralarla izleniyor. Bulgaristan. Bulgaristan'da da radar sayısı son yıllarda ciddi şekilde arttı. Radarlar özellikle şehir girişlerinde, köy geçişlerinde, otoyol çıkışlarında, Türkiye sınıra yakın bölgelerde çok sık kuruluyor. Ve biliyorsunuz değerli dostlarım, Bulgaristan'da polis arabasını saklıyorlar bir ağaçların arkasına bir yere. Sen onu görmüyorsun ama o seni çoktan beri görüyor ve hızını tespit ediyor ve sisteme alıyor ve ileride de durduruyorlar. Çok gördük. Çok gördük ve Bulgaristan'da da aman aman tünellere yaklaştığınız zaman, tünellerden çıkışlarda, tünel içinde, tünele yaklaştığın zaman çevre yollarında dikkat. Sofya yeni çevre yolu açıldı. Biliyorsunuz Kalotina'dan Sofya yeni otoban yapıldı. Onun da videosunu yaptım. Oradan da bakabilirsiniz. Orada da radarlarla tabii ki bizi her seneki gibi bekleyecekler. Cezalar nasıl geliyor? Birçok gurbetçi şöyle düşünüyor. Radar gördüm ama polis durdurmadı. Ucuz kurtulduk. Ama bu ceza gelmeyecek anlamına gelmiyor. Bazı ülkelerde radar cezaları adresinize gönderiliyor. Aylar sonra, belki seneler sonra. Bulgaristan 5 sene geriye kadar ceza gönderiyor. Tekrar o ülkeye girerken karşınıza çıkabiliyor. Evine gelmeyebilir. Sen ülkeden çıkış yaparsın, giriş yaparsın, bir şey olmaz. Ama gelecek seneye o ülkeye girişte sistemde karşına çıkar. Yani sınırda gümrük memuru pasaportunu kontrol ederken karşına çıkar ve orada pışıt pışıt cezanı ödersin. Yani ceza ödemeyle kalsa bazı gurbetçilerimiz sevinecek ama işte bazen aşırı hız yapıldığı için ehliyet de gidiyor veyahut o ülkede araba kullanma cezası geliyor. En çok radar kurulan yerler, tekrar deneyimli gurbetçiler şunu söylüyor. Radarlar genelde şu noktalarda oluyor. Şehir girişleri, köy girişleri, tünel çıkışları, yol çalışmaları, otoyol gişeleri. Özellikle 70 ve 80 tabelaları en çok cezanın yazıldığı yerler. Değerli dostlarım, ben Ocak ayında gittim geldim ve dikkatimi çekti. Bilhassa hangi ülke olursa olsun yol yapımı olan yerlerde, yol yapımı yani inşaat olan yerlerde biliyorsunuz 100'den 80'e, 80'den 60'a düşürüyor. Nerede 60? Oraya radarı koymuşlar ve o inşaat aletlerinin arasına koymuşlar. Öyle bir koymuşlar ki sen onu görene kadar o seni görüp tak diye seni çekiyor. Onun için aman aman dikkat. Şimdi dostlarım, bu yaz Sıla yoluna çıkacak milyonlarca gurbetçi var. Bu bilgileri bilmek gerçekten önemli. Siz de Sıla yolunda en çok radar gördüğünüz ülkeleri yorumlara yazarsanız herkes için faydalı olur ve rica edeceğim sizler de videomu paylaşın, sesimizi duyduralım. Şimdiden hepinize Sıla yolunda hayırlı yolculuklar diliyorum. Cezasız, belasız, kazasız inşallah değerli dostlarım. Sağlıcakla kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.